merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sufle yapacağız. Uzun zamandır benden sufle tarifi bekliyordunuz. Şimdi akşam çayının yanına yaparken sizinle de paylaşmak istedim. Önce tereyağını eritip içine çikolataları ekleyeceğiz. Sonra diğer malzemeleri karıştırarak suflemizi yapmaya başlayacağız. 50 gram tereyağım vardı. Tereyağımı erittim. İçine 100 gram çikolata ekliyorum. Bitter çikolata kullanıyorum. Şimdi bu tereyağının sıcağında çikolataları eriteceğiz. Tartısı olmayanlar için 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı 50 gram yapıyor. O da aklınızda olsun. Şöyle tereyağının sıcağıyla zaten çikolata hemen eriyecek. Hiç içinde parça kalmayana kadar karıştırıyoruz. 3 tane yumurtam var. Oda sıcaklığında yumurtalarım. Yarım su bardağı da toz şeker ekliyorum. Bu malzemelerin gram olarak ölçülerini tarife yazacağım. Şimdi iyice beyazlaşana kadar ikisini beraber çırpıyorum. Bakın bu şekilde yumurta ve şekeri iyice köpürüp beyazlaşana kadar çırptım. Şimdi bu çikolata ve tereyağı karışımı da kenarda biraz ılımış oldu. Onu da bu karışımın içine ekliyorum. Şöyle çikolatayı da karıştırıyorum içine. Bu arada bu kabarttığım yumurtaların da sönmemesi için dikkatli karıştırıyorum ve artık mikser kullanmıyorum. Benim bu yaptığım aslında basit sufle, ev tipi sufle. Ama bir gün sizinle orijinal sufle tarifini de paylaşacağım, söz. Şöyle yarım su bardağı unum var. Dediğim gibi bunların gram ölçüsünü ben tarifin açıklamasına da yazacağım. Üzerine bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Bir paket de vanilya. Ve 1 yemek kaşığı dolusu şöyle, hatta 1,5 yemek kaşığı gibi düşünün, ben bayağı bir tepeleme aldım. Kakaoyu ekliyorum buraya. Bunların hepsini elekten geçireceğim. Şimdi burayı da pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. Bu şekilde unlu karışımı da pürüzsüz olana kadar iyice harcıma yedirdim. Şimdi artık sufle kalıplarımı yağlayabilirim. Benim elimde böyle cam sufle kalıpları var. Ama toprak olanlardan da kullanabilirsiniz. Sadece toprak ısıyı uzun süre muhafaza ettiği için eğer toprak kapta pişirirseniz tarifin sonunda vereceğim pişirme süresinden böyle 2 dakika daha kısa pişirirsiniz. Şöyle bir parça tereyağını kalıbıma alıyorum. Bunu böyle elimle her tarafını yağlıyorum. Yağladığım kalıbın içine de birazcık böyle kakao serpiştiriyorum. Her yerine gelmesi için böyle etrafına vuruyorum. İçinde fazla kalan kakaoyu diğer kalıba şöyle vurarak fazlasını da alıyorum. Şimdi bütün kalıplara aynı işlemi yapacağım. Ondan sonra porsiyonlamaya başlayacağız. Kalıplarımın hepsine aynı işlemi yaptım. Şimdi bu güzel karışımı porsiyonluyorum. Kabarma payı da olacağı için ağzına kadar doldurmayacağım. Evet, suflelerim artık fırına gitmek için hazır. Şöyle bir parmak ağızlarında boşluk bıraktım. Aslında benim bu kaplarıma göre 6 porsiyonluk ama biz şu an 7 kişiyiz. O yüzden ben birazcık da az koyarak 7 porsiyon çıkarttım. 200 derece fansız fırında 8 ila 10 dakika arası pişireceğim. Ben buradaki fırınımda da ilk defa pişireceğim için her fırın suflede farklılık gösterir. İlk yapılan sufle biraz deneyseldir. Tarifimin sonunda kaç dakika tuttuğumu da size söyleyeceğim. Evet, sufleleri şimdi fırından çıkarttım. 10 dakika demiştim ya, ben eski fırınımda 10 dakika pişiriyordum ama bunda 13 dakika pişirdim. Çünkü şu üzerinde gördüğümüz kabuğun oluşması gerekiyor. Eğer suflenin üstü ıslaksa o zaman çıkartmıyorsunuz. Bu şekilde kabuk oluşması gerekiyor üstünde. Bu arada sufle çok çabuk söner. Fırından çıktığı zaman çok da beklemeden hemen tüketmek lazım. Ben şimdi üzerine birazcık pudra şekeri serpmek istiyorum. Tabii bu opsiyonel. İsterseniz üzerine bir top dondurma koyarak da tüketebilirsiniz. Krema ekleyebilirsiniz.
Tamamen sizin tercihinize bağlı. Evet, hadi bakalım, bismillah, kaşığı daldırıyorum. Bakın işte bahsettiğim kabuk bu. Üstünde bu çatlamayı göreceğiz. Dediğim gibi 200 derece fansız fırında, benim fırınımda tam 13 dakika durdu. Şu şekilde iç dokusunu size göstermek istiyorum. Müthiş. Hadi bakalım, deneyeceklere şimdiden kolay gelsin.